Welcome to day 30, reported speech. You finally came to the end. We've come a long way since we started our language adventure. I hope I made a difference in your Turkish level and you've enjoyed this video course series. I don't want to keep you waiting. We can talk about the other stuff after the conclusion video, which you can watch right after this one. Be sure to download the cheat sheet available to anyone who registers to the Turkish Aholic website for free. The link is in the description below. And a quick reminder, supporter members get access to the exercises for this topic. The link is also in the video description below. If you want to learn more about being a supporter member, you can also find the link below. Please let me know what you think about this video course so far. As I mentioned before, your opinion matters to me. I would like to make even more content about learning Turkish, and the only reason I'll continue is if people share their comments and opinions with me. Okay, let's not wait anymore and start our final lesson on reported speech. In today's lesson, we will learn about the different kinds of reported speech in Turkish. Reported speech is simply used to report what someone had said in the past. There are two different ways to use reported speech. The first is by adding the mış, miş, muş, müş suffix to the verb root. The second is by adding the diğini söyledi to a simple past verb. Both can be used to portray the same thing. When you're adding the miş suffix to the verb, be careful with the vowel harmony. Now let's see some miş reported speech conjugations. Ben gitmişim, sen yapmışsın, o almış, biz beklemişiz, siz görmüşsünüz, onlar içmişler. As you can see from the examples, reported speech in Turkish is translated into present perfect tense in English. Now let's see some sentence examples. Çok işim var, eve geç geleceğim. Ahmet'in çok işi varmış, eve geç gelecekmiş. Anahtarımı kaybettim, evime giremiyorum. Fatma anahtarını kaybettiğinden evine giremiyormuş. Hırsızı kaybettik, aramayı durdurun. Polis hırsızı kaybettiğinden aramayı durdurmuş. The reported speech is translated differently to English and the reported verb can also change. In order to make miş reported speech negative, we insert the me, ma after the verb root before the reported speech suffix miş, mış. When you're adding the me, ma suffix to the verb, be careful with the vowel harmony. Now let's see some negative reported speech conjugations. Ben gitmemişim, sen yapmamışsın, o almamış, biz beklememişiz, siz görmemişsiniz, onlar içmemişler. Now let's see some sentence examples. Selin akşam yemeği yememiş. Daha eve gelmemişler. Arkadaşım doğum günü için hiçbir şey almamış. Making question reported speech sentences is also really easy. We simply add the question particle mi, mı, mu, mü after the reported speech suffix mış. We add the personal suffix after the question particle. As always, be careful with the vowel harmony. Now let's see some positive reported speech question conjugations. Ben gitmiş miyim? Sen yapmış mısın? O almış mı? Biz beklemiş miyiz? Siz görmüş müsünüz? Onlar içmişler mi? Now let's see some sentence examples. Teyzemler bugün geldi mi? Teyzemler bugün gelmişler mi? Veli işinde terfi aldı mı? Veli işinde terfi almış mı? Evden çıkarken kapıyı kilitledi mi? Evden çıkarken kapıyı kilitlemiş mi? Making negative question miş reported speech is also easy. We simply add the ma negative suffix before the reported speech miş. Ben gitmemiş miyim? Sen yapmamış mısın? O almamış mı?
Biz beklememiş miyiz? Siz görmemiş misiniz? Onlar içmemişler mi? Now let's see some sentence examples. Daha ödevini teslim etmemiş misin? Ayşe beni okulda görmemiş mi? İzlediğin film bitmemiş mi? Another way to use the reported speech is by using the diğini söyledi, which means ... told me to in English. In order to use this reported speech, you simply add the diğini suffix after the verb root and later the verb söyledi. Be sure to follow the vowel harmony and consonant mutation for the letter T. This reported speech is used to narrate what the subject was doing. First, let's see how the verbs are conjugated into this form. Benim gittiğimi söyledi. Senin yaptığını söyledi. Onun aldığını söyledi. Bizim beklediğimizi söyledi. Sizin gördüğünüzü söyledi. Onların içtiğini söyledi. We can also make negatives by adding the mema suffix before the reported speech suffix. Benim gitmediğimi söyledi. Senin yapmadığını söyledi. Onun almadığını söyledi. Bizim beklemediğimizi söyledi. Sizin görmediğinizi söyledi. Onların içmediğini söyledi. Now some sentence examples. Bugün spor yapmadım. Ali bugün spor yapmadığını söyledi. Bu sene İtalya'ya gideceğim. Ceren bu sene İtalya'ya gideceğini söyledi. Çok yemek yedim ve midem ağrıyor. Michael çok yemek yediği için midesinin ağrıdığını söyledi.